Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir çay bardağı süt ve yarım çay bardağı yağ ile öyle kolay bir poğaça tarifi hazırladım ki her gün kahvaltınıza yapmak isteyeceksiniz. Bu az malzemeli ve çok kolay poğaça tarifimi. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Önce kabımın içine bir çay bardağı ılık sütümü alıyorum. Üzerine 1,5 yemek kaşığı şekerimi de alıyorum. Yarım pakette kuru maya ilave ediyorum. Ve mayamın aktifleşmesi için diğer malzemelerimi almadan önce bir karıştırıyorum kabımın içindeki malzemelerimi. Tamam, yeterli, bu kadar karıştırdım. Şimdi üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. İki tane yumurtamın akını ilave ediyorum. Sarısını poğaçamın üzerinde kullanacağım. 125 gram da oda sıcaklığında eritmiş olduğum tereyağımı ilave ediyorum. Sizler margarin de kullanabilirsiniz eğer tereyağınız yoksa. Ama tereyağınız varsa kesinlikle tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu poğaça tereyağlı çok daha güzel oluyor. Şimdi yine malzemelerimi karıştırıyorum unumu almadan önce. Tamam, yeterli. Hemen böyle kaşığımın üzerindeki tereyağımı alıyorum ve unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne veya unumuzun kalitesinden kalitesine de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Biraz daha un ilave edeceğim. Başka da un ilave etmeyeceğim. 3,5 su bardağı unumun da 2,5 su bardağını kullanmış oldum. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Evet, hamurumu gördüğünüz gibi parladım. Şimdi üzerine bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve şimdi tuzumu yedirene kadar tekrardan yoğuracağım. Evet, hamurumu yoğurdum. Pürüzsüz hale gelinceye kadar hemen böyle kıvamını da göstereyim. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani kulak memesi yumuşaklığından biraz daha yumuşak olacak hamurumuzun kıvamı. Çünkü hamurumuz yumuşak olursa poğaçamız da çok güzel olur. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi ağzını kapatacağım ve 30-40 dakika hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Evet, hamurumuz dinlendi. Şimdi poğaçalarımızın şeklini verelim. Hemen böyle bir havasını almak istiyorum. Kesinlikle sizler de hamurunuzun havasını alın. Çünkü neden derseniz eğer havasını almazsa poğaçamızı yerken böyle maya kokusu alırız. Bu nedenle de kesinlikle hamurumuzun havasını almalıyız arkadaşlar. Şimdi hemen böyle yumurta büyüklüğünde bezeler alıyorum ve kabımın kenarına katıyorum. Hemen böyle karşıya alıyorum ve poğaçamın şeklini vermeye başlıyorum. Böyle servis tabağı büyüklüğünde hamurumu açıp büyütüyorum ve içine peynirimden ilave ediyorum. Peynirimin miktarı da 100 gram.
Böyle parmak uçlarımla kapatıyorum açılmayacak şekilde. Ve döndürüp düzlüyorum poğaçamı. Poğaçamızın şekli bu şekilde olacak. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine bir tanesini aldım. Parmak uçlarımla açıp büyütüyorum. Çay tabağı büyüklüğünde ve peynirimden ilave ediyorum ve iki ucunu bir ucuna getiriyorum ve parmak uçlarımla kapatıyorum. Ve döndürüp son şeklini veriyorum. Yine yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Hemen son bir tane daha göstermek istiyorum. Parmak uçlarımla açıp büyüttüm. İçine peynirimden ilave ediyorum. Ve yine iki ucunu bir ucuna getiriyorum ve parmak uçlarımla kapatıyorum açılmayacak şekilde. Ve döndürüp poğaçamın şeklini veriyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini yapıp bitirdim. Şimdi yumurta sarımızı ilave edelim. Önce yumurtamı çırpıyorum. Sonra üzerine ilave edeceğim poğaçalarımın. Böyle yumurtamızı poğaçamızın üzerine eşit bir şekilde ilave edelim ki hepsi eşit kızarsın. Şimdi son olarak da susamımızı ilave edelim. Böyle burada bir yemek kaşığı beyaz susamım var. Sizler dilerseniz oregotu da ilave edebilirsiniz. Ama bana sorarsanız ben bu poğaçada kavrulmamış beyaz susamı daha çok seviyorum ve yakıştırıyorum. Eğer beyaz susamınız varsa kullanın. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Biraz ısındıktan sonra poğaçalarımı katıp altı üstü kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika kadar pişireceğim. Yine de sizler kontrollü pişirin çünkü fırından fırına pişirme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Evet, poğaçam pişti. Şimdi bir 10 dakika dinlensin. Dinlendikten sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Poğaçam dinlendi. Böyle bir tanesini alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bakar mısınız? Çok güzel bir poğaça tarifi oldu. Kesinlikle yapmanızı isteyeceğim ve hem de çok az bir malzeme ile hazırlayabileceğiniz arkadaşlar. Benim böyle sıkça yapmış olduğum bir poğaça tarifi. Eğer ev ziyaretine falan da gidiyorsam hemen bu poğaçayı hazırlıyorum. Çünkü hem az malzemeli ve hem de çok kolay bir poğaça tarifi, uğraştırmayan. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim yapmanızı. Çünkü beğenmediğim ve daha önceden denemediğim hiçbir tarifimi sizlerle, takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.